Şimdi karavanda en çok merak ettiğimiz sorular, para konuları. Karavanda hayat ucuz ve kolay mı? Ya bir ucuz, bir ucuz. Yani şimdi baktığım zaman çok iyi kazanıyormuşum diyorum. Ama o zaman kendim bayağı fakir hissediyordum. Ya bu parayla yetmez. Ay işte işten çıkarılırsam şöyle olur. Ay işte ya başka işe geçersem şöyle olursa ne olur falan. Yani o para hep bir azdı, hep bir kaygım vardı. Ama işten ayrılıp da böyle yola çıktıktan sonra merhabalar, ben Yasemin Güngör. Yaklaşık 6 senedir göçebe yaşıyorum, yollarda yaşıyorum ve son 4 küsür artık belki 4,5 olmak üzere 4,5 senedir de karavanda yaşıyorum. Eee, güzel, güzel, keyifli bir hayatım var. Öncesinde kurumsal şirketlerde çalışıyordum. İşte İstanbul'da yaşıyordum ama 6 sene önce hayatımı değiştirmek istedim ve böyle bir yol çizdim. Dünyayı gezmek hedefim. Geziyorum da kendi çapımda ufak ufak. Böyle uzun yıllar yaşayayım inşallah sağlıklı da böyle bütün dünyanın her bir yerini gezeyim istiyorum. Tabii karavanla bu çok mümkün olmuyor ama işte yılın yarısı karavanla Türkiye ve civarını gezerek, diğer yarısı da dünyanın çeşitli kıtalarına giderek dünyayı böyle bir bitirmek, bitirmek demeyeyim de özümsemek hayalim var. Neden karavan yaşamını tercih ettim? Tercih etmedim. Yani bu benim tercihim değildi. Yolda karşıma çıktı aslında diyeyim. Ben normalde ilk yola çıktığımda gayet çadırımla, bir tane minik Fiesta'mla geziyordum. Gayet de keyfim yerindeydi ve yani öncesinde hiç çadırda kalmamışken böyle dakika bir ilk çadır tecrübemde Allah'ım bu ne muhteşem bir şeymiş dediğimi hatırlıyorum ve üzerine yaklaşık 1,5-2 sene bu şekilde çadır araba devam etti. Ama seyahatlerimden birinde Karadeniz'de kaza yaptım, büyük bir kaza yaptım. Araba pert oldu. Öyle olunca alternatif araba arayışlarım başladı. Lakin böyle 4x4 her türlü araziye girsin falan diye niyetlerle araç ararken bir gün yolum bir karavan yapanlarla kesişti diyeyim, arkadaşlarla kesişti. Sana dediler karavan şahane olur falan. Dedim ne alaka ya, benim karavanla işim olmaz yani. Ben dağ bayır gezeceğim, arazide süreceğim falan. Neyse çok ısrar ettiler, güzel de fiyat verdiler derken ben okey dedim. O böyle minik, daha şu ankinden daha küçük, daha kompakt bir işte T5 yüksek tavan bir karavana geçtim. Yani ilk gün kaldığım günü, yeri falan her şeyi çok net hatırlıyorum. Çok keyif aldım, çok sevdim. Çünkü çadırdan çok daha konforluydu tabii ki. Ya bir kere çadırı kuracağım, nereye kuracağım öyle hadi şurada şöyle şuraya konduruvereyim diyemiyorsun. Karavan öyle değil, daha araba formatında olduğu için. Benimki motokaravan bir de. Yani içinde istediğin gibi uyuyabiliyorsun. Çok daha rahat ve pek çok daha artısı var. Onlardan bahsederiz ama hani karavanı tercih ettim mi derseniz etmemiştim. Kervan yolda öyle düzüldü. Ben de çok keyif aldım. O yüzden de karavanda yaşamaya başladım. 7/24 içinde yaşıyorum bir fiil ama tabii ki karavan dışında sırt çantalı, bisikletli bir sürü farklı araçlarla da seyahatlerim oluyor. Yani burası yuvam gibi, evim gibi. Nasıl evinizde oturuyorsunuz da arada seyahatlere çıkıyorsunuz öyle gibi düşünün. Bu benim evim. Bazen bununla seyahat, bazen de evimden çıkıp işte farklı araçlarla seyahat etmeyi seviyorum. Nasıl bir karavanda yaşıyorum? Biraz ondan bahsedeyim. 10-15 diyordum az kalsın. 17 metreküp Ducato, çünkü bir önceki 15 metreküptü. Aslında karavan serüvenim şöyle oldu. Demin dediğim gibi küçük bir campervanla başlamıştım. Ondan sonra 9. ayımdı galiba, artık kış şartları o kadar zorladı ki, çünkü içinde işte duş yok, tuvalet yok falan, dışarıda bidonla duş almaya çalışıyorum. Dedim ben bunun içinde nasıl yaşayacağım ya, olacak gibi değil. O yüzden biraz büyüteyim dedim ve bir minibüs almıştım. Ducato 15 metreküp. Onu bir karavan firmasıyla anlaşarak yaptırdım, dönüştürdüm. 3-3,5 sene kadar içinde yaşadım. Sonra bu karavana geçtim. Bu karavanda yine Ducato. Çünkü Ducato'nun hani iç hacmi, kasasından memnunum. Yani karavan yapmaya oldukça uygun olduğunu düşünüyorum. Keyifle de yaşadığım için. Yine Ducato tercih ettim ama daha yükseğini tercih ettim. 17 metreküpünü. Eee Yani ve şu an benim için aşırı lüks. Her şey var içinde. Duşum, tuvaletim falan da olduğu için yani bunun altını özellikle çiziyorum benim için. Çünkü en elzem o kısmıydı sürekli içinde yaşayınca. Yani hani daha kompakt, daha oraya buraya gidebileceğim, daha rahat hareket edebileceğim bir araç. Normalde kamp için hani arada kullanacak olsaydım tercih ederdim. Ama içinde sürekli yaşayınca biraz daha geniş alan ihtiyacı oluyor.
Çünkü basmaya başlıyor bir süre sonra. Özellikle kışın. Yazın daha dışarıda vakit geçirsen de hani sandalyeni masanı at. Kışın içeride biraz böyle geniş alan istiyor insan. Şimdi bana çok soruluyor. Çekme karavan mı alayım, Yasemin motokaravan mı alayım gibi. İstediğinizi alın arkadaşlar. Öncelikle onu söylüyorum. Ya tamamen ihtiyaçlara göre şekilleniyor ne alacağınız. Bir de bana bu soru soruluyorsa bir bakın ben ne kullanıyorum? Ben motokaravan kullanıyorum. Neden? Çünkü bunu daha çok seviyorum. Ama şu var, dediğim gibi ihtiyaca göre şekillenir. Misal ben işte belli bir yere gideceğim aslında. Çok da böyle karavanla seyahat etmeyeceğim. Böyle kilometreler yapmayacağım. Şurada bir işte Assos'ta bir yer var. Oraya da gitmeye bayılıyorum. Koyacağım oraya karavanı. Ben de araçla gidip geleceğim diyorsanız mesela çekme karavan müthiş. Neden? Çünkü araca da ihtiyacınız oluyor. Motokaravan sonuçta tek aracınız olduğunda şehir içine de onunla giriyorsun. Her yere onunla gidiyorsun. Daha hantal bir araç. Ama uzun seyahatler yapacağım diyorsanız yani benim tercihim motokaravan. Çünkü bir kere çekme karavanı girdiğin bir yoldan oldu ki virajlı, böyle daraldı yol falan bununla bile zorlanırken çekme karavanla ciddi sıkıntı olabiliyor. Arkadan çektiğiniz bir şey var sonuçta. Bir de her ne kadar kolay onu bağlaması ya ne olacak diyorsanız da ya benim arkada motosiklet aparatım var. Gayet pratik ama onu bile bağlamaya üşeniyorum ben sürekli hareket edeceğim zaman. Yani bir yere uzun süre mesela bir hafta kalmam lazım ki motoru indireyim. O yüzden böyle gideceğiniz yerlerde uzun uzun kalacaksanız yine çekme karavan bence mantıklı olabilir. Ama her gün ben hareket edeceğim diyorsanız onu bağladın çıkardın falan bence o da bir dert. Artı bundan çok emin olmamakla birlikte duyduğum bir şey aracı yorduğu söyleniyor. Yani aracınızın kuvvetli bir araç olması gerekiyor onu çekmesi için. Bir diğer şey de çekme karavanla ilgili bir şey daha söyleyecektim. Unuttum şu anda. Yani şu anda unuttum. Aklıma gelirse söyleyeyim. Hani bunların hepsini değerlendirerek bir karar vermeniz doğru olur, yerinde olur. Hatırladım. Artık böyle hani ben ilk karavanı aldığım zaman sene 2020 tam pandemiden önce almıştım. Ve o zamanlar pandemi seyahat yasağı kalktıktan sonra hareket alanım çok rahattı. Yani jandarma falan karışmıyordu. İstediğim yerde kalabiliyordum ama artık sayı çoğaldığı için istediğiniz gibi kalamıyorsunuz. Ama bir çekme karavanın kalma ihtimali çok daha zor oluyor. Çünkü belli yani o ev gibi orada bıraktığınız yerde bıraktırmıyorlar. Ama araç olduğu zaman en azından bu bir motorlu araç sınıfına girdiği için biraz daha esnek olabiliyorsunuz diyebilirim. Karavanla nerelere yolculuk yaptım, nerelerde konaklarım biraz onlardan bahsedeyim. Karavanla yurt dışına çıkmadım öncelikle. Evet çıkmadım. Çıkmadım. Ya bütün Türkiye'nin çeşitli yerlerini gezdim diyeyim. Aslında ben Türkiye'yi böyle bir tur gezdim çadır ve arabayla bütün her yerini. Ama karavana geçtikten sonra yani böyle hevesim yoktu. Dur Karadeniz'e de gideyim, dur Doğu'ya da gideyim falan gibi heveslerim yoktu. Yani pandemiden sonraki 2 sene boyunca ağırlıklı Ege ve Akdeniz'de ben deniz kenarında yani oraları tercih ettim diyebilirim. Yani yedim bitirdim oraları gerçekten bayağı detaylıca yaz kış oralarda vakit geçirdim. Bu sene yazın Doğu Anadolu'ya gittim. Yani İran sınırına kadar gittim. Az önce düşünmemin sebebi o. İran'a da geçtim ama karavanı bırakıp geçtim. Doğu Anadolu'yu yedim bitirdim bu sefer karavanla. Müthiş müthiş bir seyahatti. Nerelerde konaklıyorum? Ya ben kamp yerlerinde kalmayı sevmiyorum. Yani o yüzden hiç kamp yeri tecrübem var mı? Belki yani bu 4 sene içinde belki bir iki kere kalmışlığım vardır. Onun dışında daha ıssız, daha sakin yerleri tercih ediyorum. Yani böyle ne bileyim, ya o kamp yerlerinin kalabalıklığı beni rahatsız ediyor. Bazısı sakin olabilir. Hani bazı insanlar şeyi tercih edebiliyor işte elektriği olsun, tuvaleti olsun. Özellikle kadınlar daha konforlu ortam olsun isteyebiliyor. Benim öyle dertlerim de var. Yok. Aracın her şeyi zaten kendi kendini karşılayabiliyor. Güneş panellerim vesaire her şey var. O yüzden kendi kendime kalabileceğim yerler tercih ediyorum. Bunu da genelde rastgele buluyorum. Yani haritayı açıyorum. Dur şu yol nereye gidiyormuş ya şuradan gireyim falan. Yani böyle deniz kenarlarını seviyorum ya da orman içlerini seviyorum. Kendimi güvende hissettiğim herhangi bir yerde kalabilirim. Tabii zaman zaman böyle uzun yollar yaptığımda benzincilerde falan kaldığım da oluyor ama %90'ı böyle çok güzel, keyifli yerler bulup sessiz, sakin yerlerde kalmayı tercih ediyorum diyebiliriz. Şimdi karavanda en çok merak ettiğimiz sorular, para konuları. Karavanda hayat ucuz ve kolay mı?
Ya bir ucuz, bir ucuz. Burada böyle anlatmayacağım. Sonra herkes gidip karavan oluyor. Sonra ben kalacak yer bulamıyorum. Ya şunu söyleyebilirim. Yani ucuz pahalı gerçekten kişiden kişiye değişir. Ama benim kendi hayatımda şehirde yaşarkenki harcamalarımla karavanda yaşarkenki, karavanı da geç, yola çıktıktan sonraki harcamalarımı kıyasladığımda uçurum var, yani uçurum var. Şimdi karavan çerçevesinde döneceğimiz için onun özelinde konuşayım. Bir kere benim bütçem, ki oralara geliriz, ama böyle kısıtlı bir bütçem var ve o kısıtlı bütçeyi e, yani ne bileyim, o ay daha az harcamam gerekiyorsa ne yapıyorum? Çok fazla seyahat etmiyorum, yani hareket etmiyorum. Neden? Yakıt tüketmeyeyim diye. Elektrik, içerideki elektrik güneş panellerinden, yani bir şeyi yok, maliyeti yok. Su, Allah razı olsun o hayratları yaptıranlardan, çeşmelerden, işte benzincilerden falan, ona da bir para vermiyorum. Başka neye para ver? Hani doğalgaz da oydu buydu. Yani ısıtma var tabii ki kışın içeride ama çok 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 az tüketiyor. O yüzden hani bakarsanız karavan gideri olarak tabii ki bakımlarına, belli periyotlarda bakımına falan para harcıyorum ama yine de toplamda bakarsanız şehirde bir evde yaşamaya göre çok 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 altında, kıyas bile kabul etmez. Onun dışında insan neye harcar parasını? Yemek yemeye harcar. Yani yemek evde ne yiyorsan burada daha azını hatta bence yiyorsun. Bir de gezindiğin için zaten köyünden, osundan, busundan, organiğinden falan güzel şeyler bulup burada böyle, yani bilmiyorum, şehirde ben daha onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim falandım. Bunda bir şeye geliyorsun, yani böyle bir azla yetinme haline mi geliyorsun? Minimalist yaşamın getirdiği bir şey mi ne? Belki üşengeçliktir, ya bulaşığı kim yıkayacak da olabilir. Bilmiyorum altındaki temel şeyi. Ama daha az yiyorsun. Ben öyleyim en azından. Başka? Ha, kıyafet. Ya zaten az alanın var. O az alana yığarsan böyle bir sürü farklı kıyafeti, eziyet oluyor. Yani bir şey alırken her şey düşer. O yüzden ne yapıyorsun? Az kıyafet koyuyorsun. Çünkü zaten günlerce, yani yazsa bikiniyle geçiriyorsun. Üstüne bir tane elbise atıyorsun terlik ayağında. Yani kışsa bir iki kazakla geçiriyorsun falan. Çünkü çamaşır, yani yıkamak da dert, her şey de dert. Böyle ne bileyim, her şeyi çok idareli kullanman gerekiyor. Çok süslü olmana gerek yok. Bakmayın ben şimdi size röportaja çıktım buraya diye böyle taktım takıştırdım falan. Ya böyle salaş ve rahat bir yaşam var. Hiç öyle ekstra bir şeye para harcaman gerekmiyor. Ne bileyim, şehirde yaşarken dur bir sosyalleşeyim, şurada bir kokteyl, drink atayım falan diye dediğin şeyi, ya şurada arkadaşlar gelecekler de şöyle bir soframızı açalım, birer de tekme atsak dediğin şey çok çok biliyorsunuz zaten çok daha uyguna geliyor. Yani hani öyle eğlence bile yapacak olsan uyguna geliyor. Yani her şekilde çok daha ucuz. Kolay mı kısmına gelince değil. Yani daha kolay değil. Ama neye göre daha kolay değil? Bana göre kolay. Çünkü çok daha stresli şehirde yaşam. Benim için kolaylık tanımı onlardan uzakta olduğum sürece kolay bir yaşam oluyor. Ama kimisi için ya gittin suyunu doldurdun, tuvaletini boşalttın, ne bileyim işte yok elektrik, bir hafta güneş çıkmadı, elektriksiz kaldın, yok aracın bozuldu falan. Yani bir sürü şeyle uğraşıyorsun. Bunlar zor gelebilir. Dolayısıyla bildiğimiz konfor alanının çok dışında bir kavram. Herkes yapabilir mi? Hayır, herkese göre kesinlikle değil. Bu da bence gayet normal bir durum. Bence kolay. Yani ben rahatım. Zaten öyle olmasa 4 senedir yaşıyor olmazdım. Bir diğer yine çok merak ettiğimiz konu tabii ki neyle ilgili? Yine parayla ilgili. Ben nasıl geçiniyorum? Yolda geçimimi nasıl sağlıyorum? O kadar çok soruluyor ki gerçekten bir ara demiştim, yani başbakana sorulmuyordur ne kadar para kazandığı, bu kadar merak edilmiyordur herhalde. Yani o kadar, ya kaç para aylığın vara kadar gitti mevzu. Normalde hani soramazsın ya çalışırken arkadaşına. Ben böyle kamu şeyi gibi sürekli kaç param var, kaç param var. Ben tabii bunu şu tarafından algılayarak, yani hepimizin içinde böyle bir özgürleşme arzusu, işte birçoğumuzun içinde karavanla seyahat etme ya da yolda olma arzusu olduğu için tabii bunu nasıl yapabildiğimi merak ettiğiniz için soruyorsunuz. O yüzden çok anlayışla karşılıyorum. Çünkü ben de şehirde yaşarken böyle gezen insanları takip etmeye başladığım son yıllarımda bunlar ne yapıyor ya, neyle geçiniyor, yo mümkün değil falan diyordum. Ya gerçekten aklım almıyordu. Ben nasıl geçiniyorum'a gelince, yani işten ayrıldığım zaman şöyle bir düşüncedeydim aslında.
Yani çalışırken çok param, yani şimdi baktığım zaman çok iyi kazanıyormuşum diyorum. Ama o zaman kendim bayağı fakir hissediyordum. Ya bu parayla yetmez. Ay işte işten çıkarılırsam şöyle olur. Ay işte ya başka işe geçersem şöyle olursa ne olur falan. Yani o para hep bir azdı, hep bir kaygım vardı. Ama işten ayrılıp da böyle yola çıktıktan sonra az önce bahsettiğim gibi bir kere harcamalarım o kadar düştü ki ve çevrem çok değişti. Çok çok değişti. Bir kere bir sürü gezginle temas kuruyorsun ve birçoğunun cebinde gerçekten 5 kuruş parası yok. Ben dedim ki ben çok zenginim ya. Ya ben bayağı zenginim yani. Hani onlar böyle geziyorsa ben her türlü rahat rahat gezmem lazım. Zenginim dememin sebebi de şuydu. Yani işten ayrılırken beni böyle bir iki sene belki götürebilecek harcamama göre bir birikimim vardı. En azından o kadarını yapabilmiştim. Ve şey demiştim yani hani bu bir iki sene bir bakayım duruma. Ondan sonra zaten bir işe gireceğim yani hani başka yolu yok bunun, başka türlü geçinilmez diye düşünüyordum. Fakat işte bir 6 ay falan geçirdikten sonra ve böyle yollarda sırt çantamla gezdikten sonra çok net karar verdim ve kesinlikle işe bir daha geri yani o iş hayatına bir daha geri döneceğim. Ve yolda da para kazanabileceğimi kesinlikle inanmaya başlayınca zaten kaygı maygı da gidince gelmeye başlıyor. Ne yapmaya başladım? Bir kere son birkaç yıldır yaptığım sosyal medya. Yani ben bu yola çıktığımda ilk senelerim hiç yok benim sosyal medyada. Kullanmıyordum yani. Böyle hani arada hepimiz kadar bir şeyler paylaşıyorsam paylaşıyordum. Bir süre sonra bunlar ilgi çekmeye başladı. Böyle takipçiler artmaya başladı falan. Ben daha çok post etmeye başladım derken iş büyümeye başlayınca dedim ben buraya biraz abanayım o zaman falan ve YouTube'a da girdim ve biraz oradan gelirim başladı. Bu tahmin ettiğim yani böyle çok çok paralar gelmiyor ama İnşallah gelecek diye ben umut ediyorum ve oraya inanılmaz emek harcıyorum. Özellikle YouTube'a içerik çekiyorum, üretiyorum. Buradan bir gelirim var. Artı dönemsel işler yapıyorum. Yani mesela geçen sene işte bir seyahat ajantasıyla çalıştım. Onların sosyal medyasını yönettim. Arada işte bu sosyal medyadan yine sponsorluk gelirleri gelebiliyor. Çok az geliyor bana. Yani ben bir türlü anlaşamıyorum o. Yüksek kalıyorum galiba. Oralara bir bakmam lazım. Ama orada bir kapı olduğunu biliyorum. İşte yurt dışına çıktığımda mesela şey yapıyorum bazen, gönüllü çalışıyorum. Güney Amerika'da, Meksika'da bir hostelde çalışmıştım resepsiyonda. Ne bileyim işte Fethiye, bu Kabak taraflarında bir yerde gönüllü çalışıyorum. Ne demek bu? Yani gidiyorsun ben burada kalacağım arkadaş, senin de işini gücünü halledeceğim. Sen bana yemeğimi ver, konaklamamı ver gibi bir anlaşma yapıyorsun. Günde 4-5 saate tatil yapıyorsun aynı zamanda gibi düşünebilirsiniz. Yani artık şöyle bir düşüncem var. Ben yolda giderken paramın, bütçemin azalıp artmasına göre yani gider gerekirse bir yerde garsonluk yaparım. Gider gerekirse bir yerde bir seyahat ajan, bir sürü böyle turlar murlar var. Gider orada turistlerle ilgilenirim. Ya şu an atıyorum tamamen. Ya öyle insanlarla karşılaştım ki gemilerde mesela yani yurt dışından da çok böyle gezgin insanlarla karşılaşıyorsun seyahatlerinde tabii. Onlar için çok kolay yani her türlü iş bulursun ki diyor. Adam gidiyor limanda yatıyor bir hafta bir gemiye kapağı atıyor. Zaten denizleri aşmak istediği için öyle geziyor mesela o. Yani aylarca denizde kalarak mürettebat oluyor orada o şekilde. E, Üstüne para biraz alıyor bir şey bir de hayalini gerçekleştiriyor gibi. Bunların dışında kira gelirim var. Bu tabii yani böyle bunların hiçbirini yapmayayım da kira gelirimle geçineyim gibi bir kira geliri değil ama var sonuçta var mı var. Ben zaten o evde oturmayıp onu kiraya verip karavana geçtim. Eee, Yani bir şekilde yettiriyorum. Yani, dediğim gibi çok fazla da harcamadığım için geliyor yani. Bir de şey seyahatlerimi çok yurt dışına gittiğimde de bana bu çok mesela soruluyor. "Ya, senin çok paran var, oraya nasıl gideceksin 6 ay kaldın Güney Amerika'da?" diye. Ya arkadaşım gitsen de kalırsın valla yani. Hostelde yat 15 kişiyle yan yana el ele tutuşarak neredeyse böyle dip dibe. Yani yemiyor ama. Yani şimdi, eee, yemesi de gerekmiyor bu arada. Sen daha çok kazan, daha iyi bir tatil yap. Benim için bu yeterli. O yüzden daha az kazanarak ben yapabiliyorum ama çok fazla algılanamıyor bu. Özetle, yolda para kazanılıyor. Ya, o kadar farklı yöntemler gördüm ki takı satıyor. Ya, nazar boncuğu alıyor, Eminönü'nden topluyor. Gitmiş, adam kaç yaşındaydı ya? 60 küsur yaşındaydı. Brezilya'da karşılaştım. Türk çıktı. Videoya çekmek istedim, izin vermedi. Yoksa çekecektim. Bisikletle geziyor, dünyayı geziyor. 15 senedir geziyormuş. Arkasında da böyle bir tane araç şey koymuş işte römork gibi. Oraya takıları yüklüyor, bu şekilde geziyor. Ve dedi ki inanılmaz para kazanıyorum dedi. Ya abi dedim
Ya dedi ama biraz zorlanıyorum artık yaşım da oldu dedi. O yüzden elektrikli bisiklet aldım dedi. Öyle geziyorum falan dedi. Böyle, helal olsun dedim sana. Ve bu tür çok örnekle karşılaşıyorsun. Karşılaşınca da diyorsun ki oho yani biz hiçbir şey bilmiyormuşuz, görmüyormuşuz. Hala para ne kadar diye konuşuyoruz. Adamları almış yürümüş oluyorsun. Özetle böyle çok uzun uzun anlattım. Karavan yaşamı yeni bir moda mı? Kimler için uygun? Biraz da ondan bahsedelim. Çünkü biraz böyle şey olabiliyor. Bazı konular bir trend oluyor. Hiç hayalin olmasa da o senin hayalin oluveriyor bir anda. Yani bir ara şeydi mesela herkes domates yetiştirme hayali kuruyordu. Yani ben çalışırken ya gideceksin abi buradan bir tarlan olacak orada domates yetiştir ya falan gibi. Yani böyle başkalarının hayallerini dediğim gibi trend yapıp kendimize satın alıyoruz galiba. Yine de güzel yani hayal etmek güzel. Mümkünse bunları deneyerek bu bana uygun değilmiş ya da uygunmuş diyelim o hayale takılı kalıp böyle Allah'ım bu hayali de gerçekleştiremiyorum diye kendimizi yemeyelim. Benim gördüğüm bu bir gerçeklik gerçekten herkesin hayali mi? Bence değil. Tam olarak bahsettiğim şekilde gerçekleşiyor ama bazılarında gerçekten hayali. Çocukluğundan beri bunun hayalini kuran insanlar var. O yüzden yani denemeden bilemezsiniz. Ben hep şunu söylüyorum yani herkese göre mi konusuna gelince gidip almamayın ya karavanı. Yani dakika birde dur benim hayalim deyip paralar bayılmayın bu işe. Yani kiralayın. Evet çok pahalı kiralamak ama inanın diğeri daha sıkıntı yaratacak size. Çünkü şöyle insanlarla karşılaştım. Ya Yasemin seni takip ettik her şey çok güzelmiş gibi anlatıyorsun. Nefret ettik ya diyen oldu. Kusura bakmayın yani. Vallahi ben keyif alıyorum. Yani sevmeyebiliyorlar ve bu çok normal. Yani çok çok normal. O yüzden şöyle bir ama 2 hafta, minimum 2 hafta denemeniz lazım. Öyle 3 gün lay lay lom değil. 2 hafta bir deneyin bakalım. Seviyorsanız sonra ikinci el bir karavan alın. Ha çok param var ben alacağım, yaptıracağım falan diyorsanız siz bilir. Ama hani böyle bütçem de ona göre biraz da böyle çok paralar harcamak istemiyorum diyorsanız ikinci el sağlam iyi bir şey alın. Onda bir süre yaşayın. Sonra ihtiyaçlarınızı bir tespit edin. Daha bilmiyorsunuz ki, hiç böyle bir alanda yaşamadınız ki. Ben ikinci el ilk almıştım işte. Ondan sonra yaptırmaya karar verdim. Yaptırırken yani bir kere oturma düzenim nasıl olsun? Hazır yatağım mı olacak? Açacağım. Ya bir sürü detay var. İlgilenenler bilirler. Şimdi onlara girmeyeceğim. İhtiyacınızı bir görün. Ona göre yaptırın. Ona göre daha çok para harcayın. Bunlar hep adım adım olsun lütfen. Bir anda böyle paraları gömmeyin. Ve dediğim gibi denemeden bilemezsiniz ve dediğim gibi kesinlikle herkese göre değil. Peki karavan nasıl daha keyifli olur? Tek mi, eşle mi, çolukla çocukla mı? Bu soruyu çok sevdim. Ya arkadaşlar ben tek yaşıyorum karavanda. Arada arkadaşlarım geliyor. Yani böyle bir hafta, 2 hafta falan vakit geçiriyoruz. Birlikte yol yapıyoruz. Ama ben kesinlikle biriyle yaşayarak karavanda var olmak istemem ya. Bana gelirler. Ama bu da kişiden kişiye değişir. Ama ya benim düşüncem çok küçük bir alan bir kere. Yani sürekli dip dibe, dip dibe, dip dibe yani eş durumundan bahsediyor. Hele bir de çocukların girdiği senaryoyu düşünüyorum böyle bir alana. Tabii çok daha lüks bir şey yaptırılır böyle salon salamancı acayip büyük bir karavandır falan. Onu tecrübe etmedim bilemem ama bence zor. Yani benim tercihim zaten yaşadığım hayattan da belli bu. Ama bunu yapan bir sürü ve çok keyif alan bir sürü aile var. Yani dünyayı geziyorlar ya. 3 tane veletiyle boy boy böyle eşiyle ve çok mutlu bir tablo, aile tablosu. O yüzden bu da çok kişiden kişiye değişir. Ama böyle şimdi bizim Türk kadınları biraz daha şeyiz biz. Daha mı prensesiz bilmiyorum. Kızmayın bana. Ben de öyleydim. Gerçekten öyleydim. Böyle yani çok titiziz. Her şeyden böyle şeyiz yani hassasız, fazla hassasız ve eşinin de alacağı keyfi zaten yok ediyorsun. Çünkü adam seni mutlu etmek için zaten sana o konforu sağlamak için öyle çiftler gördüm ben ya böyle ya karavanda. Adamcağız neredeyse orada dışarıya şatolar falan inşa edecek. Neler yapıyor, bir şeyler yapıyor, yemeği o yapıyor bilmem ne. Kadın çıkıyor of diye. Çünkü belli yani adam için gelmiş oraya. Ya herkes de keyif almak zorunda değil. Yani iyi anlaşıyorsanız, ikiniz de aynı kafadaysanız tabii ki çok keyif alabilirsiniz bundan. Ama biri zorla geliyorsa oraya o çile olacak ve şunu da çok gördüm. Daha çok yani nadiren kadınlar isteyebiliyor ama genelde erkekler böyle bir hayata daha rahat adapte olduğu için istiyorlar. Ve eşlerinden sebep de o hayalini gerçekleştiremiyorlar. Bu üzücü bir durum. Keşke
Yani birbirlerine alan tanıyabilse eşler. Çünkü yani bir tane hayatımız var zaten, böyle güzel güzel keyifli yaşayalım. O insan da kamp yapacak alt tarafı, yani karavanıyla bir şey yapmayacak. Onu yapıp bambaşka bir enerjiyle dönecek. Bence ilişkiye de artı etkileri var. Ama ben sonuçta yalnız yaşayan, evli olmayan bir birey olarak burada ahkam kesmeyeyim. O yüzden birilerinin kalbini kırdıysam da özür diliyorum. Sadece hissiyatım bu. Gözlem, yani tamamen gözlem. Tek yaşamak şahane. Karavan yaşamının artıları, eksileri, ilkilerim, keşkelerim neler? Biraz onlardan bahsedeyim. Artıları zaten bahsettik. Yani daha az parayla daha konforlu diyemeyeceğim yani. Yani daha az para harcıyorsunuz, daha ekonomik diyeyim. Ya her gün farklı bir yerde uyanabilirsin. Bence ya bu müthiş bir artı, müthiş bir özgürlük. Ben artık evlere giremiyorum mesela. Yani dört duvar arası beni çok basıyor. Doğanın içinde olmak, yani şöyle kapını açtığın zaman yere, toprağa basabilmek. Bahçeli evde yaşayanlar belki bu duyguyu yaşıyor ama onlar da hep aynı yere uyanıyor. Kimisi için bu şahane. Benim için değil. Yani benim için artı olarak sayabileceğim bir şey o çeşitlilik, farklılık, değişik yerler görmek. Bir sürü yeni insan tanımak. Başka eksi olarak söyleyebileceğim, hani konforunuz çok çok düşüyor tabii ki. Yani şeye göre, evde yaşamaya göre konforunuz daha çok düşüyor. Daha fazla uğraş var. Artık eksi olarak söyleyebileceğim, çok rahat hareket edememeye başladık. Bunu da anlayabiliyorum, yani hani jandarma izin vermiyor falan anlamında söylüyorum. Bunu da anlayabiliyorum çünkü gerçekten yani ben ilk yola çıktığımda nasıl bir profil vardıysa şu anda hiç öyle bir profil yok. Yani adam bırakıyor çekme karavanını, bir sene koyu kapatıyor ya. Bir de böyle diziliyorlar. Sanki tapulu mallarıymış gibi. Yani günübirlik oradan geçemiyorsun, aralarından geç. Bir de yayılıyorlar abiciğim, böyle çamaşırlarını falan da asıyorlar. Yani çevreyi kirleteni vardır, onlara hiç girmiyorum. Velhasıl çok fazla arttığı için bu tür yasaklara ben çok karşı değilim. Bulun, gidin, ıssız yerde kalın. Yani madem şeysiniz, kalabilirsiniz. Var yani öyle yerler. Eksi olarak hani oralarda zorlanılabiliyor. Başka, yani eğer teknik bilginiz yoksa benim gibi çok büyük bir eksi olabiliyor. Çünkü mesela Doğu Anadolu turunda hidroforum bozuldu. Hakkari'deydim ve kimse anlamıyor. Hidrofor ne ya falan oluyorlar. Adamlar ne orada deniz var, tekne işi yapan yok falan. Karavan zaten yok. Bir hafta boyunca su kullanamadım. Aynen kamp hayatına döndüm. Çadır kamp. Nehir, derede falan elini yüzünü yıka, dişini fırçala moduna döndüm yani. Sıkıntı yoktu benim için ama ya sinir bozucu bir durum. Arıza olduğunda her yerde bir şey bulamıyorsun. Evinde de arıza oluyor ama usta çağırıyorsun ya, karavanda öyle bir şey değil. Herkes bu işten anlamıyor. Yine büyük bir eksi, çok kötü işçilikler artık. Çok fazla karavan yapan olduğu için bayağı bir başına iş açabiliyor. Yani içerideki sorunlar. Yani şu an aklıma gerçekten bunlar geldi. Ya evet, böyle bunları sıralayabilirim. İyikiler keşkelere gelince keşkem hiç yok ya. Yani karavan yaşamında keşke de şöyle, ha şu var, yeni çıktı bu Doğu turundan sonra. Keşke bir 4x4'üm olsa diyorum ya. Hani bu pişmanlık anlamında bir keşke söyleyemeyeceğim de geleceğe yönelik bir keşke diyebilirim belki. Keşke hani öyle bir bütçem olaydı da daha güçlü bir şey alabilseymişim dedim. Ee, Yani iyi ki bunu da deneyimlemişim. Yani karavana o zaman diretip yok bana göre değil, istemiyorum dememişim. Deneyimlemişim. Çok da keyif alarak yaşıyorum şu anda. İyi ki böyle bir hayat. Başta zorlanmış olsam da iyi ki yani direnmişim, pes etmemişim. Karavancılar, karavan kamp alanları ve karavan sektörüyle ilgili biraz konuşalım. Yani yine gözlemlerimi konuşacağım çünkü aslında ben hiçbir karavan grubuna üye değilim. Hani o gruplardan çok böyle tanış olduğum insanlar da yok. Ama böyle çevremde tanıştığım, karavanda yaşayan arkadaşlarımdan edindiğim bilgilerle biraz burada fikir yürüteceğim. Şimdi karavancılarla ilgili genelde zaten doğada yaşamayı seven insan ister karavanda yaşasın ister çadırda kalsın fark etmez, yani kamp yapmaktan keyif alan insanlar genelde
huşu içinde, daha sakin, daha stresten uzak, daha doğayı seven insanlar oluyor. Böyle genelde böyle gözlemledim. Yani hiçbir karavancıyla sürtüştüğümü, ya gerçekten ben çok insanla sürtüşmüyor olabilirim ama gene de yani daha sakinler, daha belli bir formatları var. Ama işte bu son zamanlarda artık böyle bir şu format, böyle bir grup şey yapamıyorum, genelleme yapamıyorum. Çok karışmış durumda. Yani önüne gelen gerçekten karavan, yani özellikle çekme karavan alıp, ya haklı bir yandan çünkü o kadar pahalı ki her şey. Tatile gidip otele ona buna para vereceğime bir tane çekme alayım diyor. En azından şehirde yaşarken bile deniz kenarına çekiyor, oradaki otoparka çekiyor. Hafta sonu bir gidip geliyor, akşamları bir sofrasını açıyor. Yani bir dışarıda hava alabiliyor falan. O yüzden çok iyi anlıyorum. Keşke ve inşallah bu insanlar biraz daha, yine yani tenzih ediyorum, böyle olanlar için konuşuyorum. Biraz daha çevreye özen göstererek, saygı göstererek, bu karavan kültürünü biraz daha özümseyerek yaşamaya başlarlar diye umuyorum. Çünkü bu tür şeyler yüzünden, yani bu tür en ufak birinin orada pis suyunu döktüğünü gören bir insan çıksın hepsi diyor. Yani ve çok haklı bunu söylemekte. Çünkü bilemez ve dolayısıyla öyle bir yasak geliyor ki bir daha oraya giremiyorsun. Buralarda hep düzenleme yapılması gerekiyor. Yani, çok fazla düzenleme yapılması lazım aslında sektör o anlamında da, ya, bu yasalar anlamında da konuşacak olursak bence en önemli şeylerden bir tanesi, bende maceratörlü tuvalet var mesela. Yani ne demek bu? Siyah depom var, tuvalet oraya boşalıyor demek ve onu bir yere boşaltmam gerekiyor demek. Şimdi birçok insan, yine kullandığı tuvalet tipine göre nereye bulursa oraya boşaltabilir. Yani boşaltmayabilir, boşaltabilir de tamamen kendi inisiyatifine kalmış. "A, kimse yok şuraya dökeyim." diyebilir. Bu korkunç şeyler bunlar. Yani şöyle düzenlemeler keşke olsa. Keşke benzincilerde mesela nasıl yakıt alıyorsun? Yani karavanların boşaltım yapabileceği alanlar olsa. Gerekirse parasıyla, hiç önemli değil. Para ödeyelim ama bize bir alan verilsin. Biz de gidelim oraya boşaltalım yani. Böyle dağ bayır tepelere çıkıp aman insan olmasın, aman doğaya zarar vermiyor, aman toprak olsun emsin falan. Yani gerçekten çile, en büyük çilesi bence bu. Böyle alanlar yaratılması lazım. Hiçbir yasal düzenleme yok. Hem karavanı bu şekilde yaptırmama izin veriyorsunuz hem de nereye boşaltacağım konusunda beni ortada bırakıyorsunuz gibi bir durum var. Karavan sektörü, az önce söylediğim, yani, o artık herkes karavan yapar oldu. Bu ciddi sıkıntılar, yanan karavanlar falan var. Ciddi tehlikesi var bu işlerin. Yani, karavana çok özeniyorum diye, dur, işte, bu da en ucuza yapıyor diye aman, yani, aman çok hassas konular gerçekten. İçeride çektiği kablo, elektrik sistemi o kadar hassas şeyler ki bunlar. Ucuz etin yahnisi, yani, çok ucuza kaçmayın. En azından biraz araştırıp veya, işte, sözleşme mi yaparsınız zamanında almak için? Çünkü bir sürü firma bu şekilde, bunları da çok duydum. Müşterisine söz veriyor, dediği zamanda bitirmiyor, bir sürü eksikle veriyor. Yani aylarca sürünüyor o iş. Yani yazık günah, sinirim bozuluyor, bir de bir sürü para kaybediyorsun. O yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Buralarda da hiçbir yine maalesef, yasal düzenleme bir şey, hani, bizim haklarımızı koruyacak bir şey yok. Ama bunlar tabii yeni yeni. Yani bizim, toplumumuzda, Türkiye'de daha yeni yeni karavan kültürü oluştuğu için herhâlde zaman içerisinde oturacaktır diye düşünüyorum. Bazen bana bu konularda aktif ol deniliyor. Ben aktif olmayacağım. Onu söyleyebilirim. Belki kaçıyorumdur ama gerçekten bunlarla uğraşmak istemiyorum. Stresli hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorum. Ama herkesin de mizacı farklı. Bunu çok iyi böyle götürecek, peşinden gidecek karavancı arkadaşlarımız vardır. Şey gibi, apartman yöneticisi olmak gibi, hani, mesela. Yani emekli olursun, orada biri apartman yöneticisi olmaya heveslidir. Ya, hevesli olan yapsın bu işleri. Ben hevesli değilim. O yüzden aktif olmak istemiyorum ama sık sık videolarımda orada burada kendi sıkıntılarımı, yaşadığım şeyleri dile getiriyorum. Umarım bir yerlere dokunuyordur. Toplumun karavancılara bakışı nasıl bu arada? Yani biraz bahsettim ama, yani bu bahsettiğim sevimsiz olaylardan dolayı birçok insan artık pek hoş bakmamaya başladı. Yani çok sevgi dolu bakan, ağırlayan, kapılarını açan, mesela benim başıma geldi. Yani doğuya gittiğimde karavanda mı kalıyorsun? Olmaz, dur gel seni evimizde misafir edelim diyen de gördüm. Çünkü oraya karavancı pek gitmiyor. Bu insanlar da misafirperver, açıyorlar kapılarını. Ama bir de git Ege'ye, Akdeniz'e. Artık her yer karavan olmuş. İllallah gelmiş oradaki insanlara. Pislettiklerini de görüyorlar. Kendi alanlarını da daraltıyorlar. Her yer böyle, dediğim gibi, karavan olmuş.
Oradaki toplumun bakışı çok daha olumsuz tabii ki. Yani bu biraz yani değişiyor. O da yoğunluğa göre değişiyor. Oradaki insanların davranışına göre, yani karavancıların davranışına göre değişiyor. Hiç iyiye gitmiyor, onu söyleyebilirim. Yani benim 6 senede gördüğüm çakılıyor, yani çok kötü gidiyor. Dolayısıyla toplumun bakışı karavancılara iyi değil artık. Çoğunluk için konuşuyorum. Tam zamanlı yaşamak, yine de hani bunları da düşünerek tam zamanlı yaşamak mümkün mü? Mümkün. Ben yaşıyorum. Yani bir şekilde yer, dediğim gibi, buluyorum yani. Kışları genelde şehir içlerine daha yakın yerlerde yaşıyorum. Hani deniz kenarına falan gittiğim de oluyor ki o zamanlar mis oluyor. Yani hani birkaç ay vakit geçiriyorum ama onun dışında hani şehirde de vakit geçiriyorum. Şehirde vakit geçirmek, tabii çekme karavanla dan bahsetmiyorum yani. Ben herhangi bir sokağa da girip kalabiliyorum. Yani o motokaravan olduğu için. Orada da şartlar değişebilir. Ama tam zamanlı yaşamak isteyene uygun mudur? Yani gayet uygun. Eğer bu şartlar sizin için okeyse gayet yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi ben hiçbir problem yaşamıyorum. Karavan yaşamı mı, köy yaşamı mı dersek de ben göçebe yaşıyorum. Yani benim köy yaşamını tercih edebilme ihtimalim yok şu an için. İleride bir gün belki olur, köklenmek istediğimde. Ama köy yaşamı yaşayan arkadaşlarımı ziyaret etmeye bayılıyorum. Yani şu an tabii ben göçebe ve sürekli bir yerlerde olduğum için neredeyse her şehirde arkadaşlarım var. Ya gidip böyle dur şurada da bir köy yaşamını tadayım dediğimde kapısını çalacak bir sürü arkadaşım var. Dolayısıyla ben ara ara yaşıyorum. Bu güzel. İkisinin farklı artıları, eksileri var. Karavan yoran bir şey. Mesela ben 3 aya yakın Doğu Anadolu turundan döndüm. Şimdi ailemin yanına geldim şu an. Bir ay evde yaşayacağım mesela. Onlar bir köyde yaşıyor olsaydı keşke, çok daha güzel olurdu. Ama yani böyle bir sabitlenmek, bir köklenmek, bir durmak, bir ruhun bedenine yetişsin hali. Çünkü öyle bir şeyler yaşamış oluyorsun ki zaten o seyahat süresince bir durmak, özümsemek istiyorsun. Benim böyle eslerim oluyor. Dediğim gibi kök saldım. Ama böyle uzun süreli artık ben bundan sonra sabit olacağım dediğim yaş henüz, da zaman şu an değil. Bunu diyeceğim zaman da muhtemelen bir köy yaşantısı tercih edeceğim. Çünkü gerçekten şehirlerde olmak artık bana hiç iyi gelmiyor. Yani İstanbul'u çok özlemiştim mesela. Geldim, hemen arkadaşlarımla buluştum falan birkaç gün ve çok da keyif aldım. Şahane. Ama yaşamak istemiyorum artık. Yani öyle bir curcuna içerisinde yaşamak istemiyorum. Karavan hayatını özetle köy hayatına tercih ediyorum. Ama ileride belki yaşım daha ilerledikçe, benim bu içimdeki seyahat tutkusu dindikçe köy yaşantısını tercih ediyor olacağım. Kim bilir. Şu an için karavan yaşantısı önde. Geleceğe dair planlarım neler, hayattan beklentilerim neler? Biraz da gelecekten bahsedelim. Yani gerçekten artık hiç plan yapmıyorum gibi bir hal. Bu kadar mı böyle akışa bırakmak olur? Şu hayalim baki. Dünyayı gezmek istiyorum ve bu hayal şöyle bir şekil aldı son birkaç sene içerisinde, 2 sene içerisinde. Ben artık yani yılın yarısı Türkiye'de, sürekli gezmek değil mesela benim şeyim. Yani buradan dünya turuna bir çıkayım, 10 sene sonra döneyim değil mesela. Yani Türkiye'yi çok seviyorum, çok seviyorum. Bir de aileme, arkadaşlarıma vakit ayırmayı çok özlüyorum yani. Buradan her ayrılığım böyle sancılı oluyor benim. Bir iki gün kendime gelemiyorum. Ondan sonra toparlıyorum neyse ki ve toparladığımı bildiğim için de kendimi zorluyorum. Hayır ya, çık yola diyorum ve çıktığım anda iyi ki diyorum. Yani hep böyle bir şeyim, döngüm var. O yüzden de hem onlara vakit ayıracağım, hem ülkemde kalacağım, hem de dünyayı gezeceğim bir kurgu var aklımda geleceğime dair. Bu da yılın 6 ayı Türkiye, yılın 6 ayı, bu işte 6-7 ay olur, 5 değişebilir yani, bir iki ay oynayabilir ama yılın yarısı Türkiye, yılın yarısı da dünyanın bir kıtası. Yani işte geçen sene Güney Amerika olması gibi 7 ay orayı gezdim. Şimdi bu kış Uzak Doğu'ya gideceğim. Yine bir 6-7 ay. Bu sefer oraları gezeceğim. Sonra tekrar Türkiye'ye geleceğim. Sonra belki Afrika'ya gideceğim gibi böyle uzun soluklu seyahatler yapmak. Bunda içinde karavan da olacak. Dediğim gibi sırt çantası da olacak. Çünkü çok
farklı, çok çok farklı birbirinden. Yani bunun tadı bir başka, onun tadı çok bir başka. Yani sırt çantasıyla seyahatin bahsediyorum, işte otostop falan yaparak gezmenin çok farklı. O yüzden geleceğe dair bunu söyleyebilirim. Yani çok büyük projelerim, çok büyük böyle hani iş anlamında falan böyle şeylerim hiç yok. Ama ya yolda o kadar hani hiç planlamadığım, hiç hayalini bile etmediğim şeylerle karşılaştım ki gerçekten şu anda ben hayallerimin ötesini yaşıyorum ve insanlara artık şey diyorum, yani hayallerin gerçek olsun demiyorum. Yani hayallerinin ötesini yaşa diyorum. Yani inşallah o şekilde olsun. Çünkü hiç öngöremiyoruz. Hayalin bile kısıtlı oluyor. Şu anından onu kurguladığın için böyle hani bu anki zihnin onu düşünebiliyor. Halbuki kendini bıraktığında, açtığında böyle bütün olasılıklara öyle şeyler çıkıyor ki. O yüzden de gerçekten bırakmış durumdayım. Bir teslimiyet hali var. Yani bakalım neler olacak göreceğiz. Yollarda olmaya devam edeceğim diyebiliriz. Sağlığım, işte eşim dostumun sağlığı el verdikçe. Bu kadar konuştuk. Peki karavan yaşamını deneyimlemek isteyenlere ne öneririm? Biraz da ondan bahsedeyim. Yani aslında yine ufak tefek oralara da girdim ama kesinlikle deneyin. Yani deneyin, bir almayın, bir deneyimleyin. Yani böyle bir minimum 2 hafta kadar kiralayın ve bir görün. Hemen pes etmeyin. Yani daha ilk günden aksilik oldu diye aman bu bana göre değilmiş demeyin. Hiçbir konuda hemen pes etmeyin zaten bence. Biraz böyle üstüne gidin. Çünkü hiç bilmediğiniz bir alan ve zorlanacağınız bir alan ama bir yandan da hayalini kurmuşsunuz o kadar, yani buna ulaşmak için. Bu kadar kolay vazgeçmeyin derim. Yani ben birçok şey için hani vazgeçebilmek çok değerli derim ama vazgeçmekle pes etmeyi bir iki ayrı kavram olarak bir oturtmamız lazım zihnimizde. O yüzden deneyimlemek istiyorsanız gerçekten biraz dirayetli olun diyeceğim. Eğer bunu eşinizle birlikte 2 kişi olarak yapacaksanız da yani birbirinize destek olarak umarım yaparsınız. Birbirinizi zorlayarak değil. Yani böyle çok sıkıntılı bir yermiş gibi anlatıyorum ama genelde öyle feedbackler aldığım için kimisi dakika bir zaten adapte oluyor. Onlara söyleyecek bir şeyim yok. Onlar varsın, uçsun, gitsin, keyifli keyifli yaşasınlar. Ama zorlananlar için birbirinize biraz daha anlayışlı davranırsanız boşuna kriz yaşamazsınız diyebilirim. Peki Farm One Life aboneleri bana nasıl ulaşabilirler? Onunla ilgili de bilgi vereyim. Eğer ilginizi çektiyse ve bu seyahatime, bu anılarıma ortak olmak istiyorsanız Instagram'dan da ulaşabilirsiniz, YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Instagram'daki adresim Güneşin Peşinde. YouTube'daki adresim de tahmin edin ne? Güneşin Peşinde. Hiç zor değil. YouTube'da daha uzun uzun içerikler, daha detaylı içerikler oluyor. Haftada bir video yüklüyorum. Instagram'da yani günde bilmem kaç hikayeyle daha anlık, daha detaylı demeyeyim de daha anlık diyeyim, daha doğru olacak, evet. Anlık olarak neler yaptığıma şahit olabiliyorsunuz. Buralardan ulaşabilirsiniz. TikTok'ta da hesabım var. O da Güneşin Peşinde. Çok fazla içerik üretmesem de orada da ciddi bir kitlem var çok şükür. Buralardan ulaşabilirsiniz. Ve son olarak Farm Life'ın videolarının devam etmesini istiyorsanız, bunun içeriklerden keyif alıyorsanız, size bir şekilde iyi geliyor, ilham oluyorsa ne yapmamız gerekiyor? Lütfen destek oluyoruz, abone olalım, videomuzu beğenelim ve aşağıda yorumlarda buluşalım. İnanın hepsini okuyorum, hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Bana ekstra sorularınız varsa oradan ulaşabilirsiniz. Artı dediğim gibi benim kanalıma abone olarak oradan da yine ulaşabilirsiniz. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın ve sizlerin de hayallerinizin ötesi olsun inşallah. Ne diliyorsanız gerçek olsun. Bay bay. Karavan nasıl daha keyifli olur? Tek başına, eş, dost, çoluk, çocuk. Çok kötü gömeceğim şimdi. Boşanın hepiniz diye burada. Peki bana ulaşmak isteyen arkadaşlarımız için de hemen bilgi vereyim. Farm One Life aboneleri bana yok olmadı bir daha.